Okay, welcome back. I hope that where's Mustafa? Hope your lunch was good. A little fast, but hopefully we'll keep you awake for a little bit now doing this cast. Yeniden hoş geldiniz. Öğleden sonraki section'a başlıyoruz. So as I said before lunch, we are going to do some casting. But before that, I just want to talk a bit about the technique and also what differences we would do with or without a liner. Bu öğleden sonra dediğim gibi ölçü almayı göreceğiz. Burada bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela linerlı ve linersız ölçü alacağımızda nelere dikkat etmeliyiz? So when we're casting, it really depends on what socket design you're going to have. With what we're going to do. Ölçü alırken öncelikle hangi tip soket yapacağımız önemli. So I know you are all very experienced, so I'm not going to do a quad socket because I think everyone can do that probably with their eyes closed. So we're going to do a sort of light ischio containment cast. Ben biliyorum ki burada herkes çok tecrübeli ve gözü kapalı kuadrilateral bir soketi yapabilecek durumda. Dolayısıyla ben daha çok ischial containment üzerinde duracağım. Now there's a lot of techniques to do ischial containment casts, and a lot of them involve a lot of complicated measurements like ramus angles and things like that. That's very good if you have a lot of time and help in a workshop. But in my experience, most clinics are very busy, and so with the technique that we're using today is just something that you can do relatively easy in your clinic, either on your own or with help. Bu teknik biraz zor ve ince bir teknik. Bazı hassas ölçülerin alınmasını gerektiren bir teknik. Yalnız benim size göstereceğim bizim sistemle aldığımız ölçü biraz daha basit ve daha kolay. Kolayca kliniğinize uygulayabileceğiniz bir teknik olacak. So casting, as I said before, depends on the socket design. Whether you use a liner or not, it really is the same technique, except you might use do some little tiny details slightly different, but the basic cast is the same. Bu ölçü tekniğinde ana ölçü alma sistemi linerlı olsun, linersız olsun her ikisinde de gerçekten birebir aynı gibi. Sadece küçük küçük değişiklikler var. I travel quite a lot around Europe, Middle East, and I've done Africa as well. And what I've seen is that a lot of people just use a sort of purlon sock to cast. But the best thing to do is use like some sort of ballet tights or normal tights or just some casting pants like this. Ben Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'nın bazı kısımlarında çok seyahat ediyorum ve birçok sistem görüyorum. Bazı arkadaşlar sadece bir perlon çorap giyerek ölçü almayı tercih ediyorlar. Bunun yerine bir tight giyilmesi ya da gövdeyi de içine alan bir protez çorabı gibi bir şey giymek daha doğru. This way we can get a nice good shape of the cast without a lot of extra material, and especially around the proximal part, which is really our important part of the cast that we really need to focus on. Böyle bir çorap kullanırsak özellikle soketin bitiş kısmında, üst duvarın bitiş kısımlarında bize daha temiz bir yüzey çıkacaktır. So let's talk about a few little differences when you are casting with the new sealant liner, so the XTF. What we would do is we would only cast with the liner and not without the ring, so we can leave the ring until the fitting. Bu liner'la ölçü alacağımız zaman, yeni senin X ile ölçü alacağımız zaman sadece liner'ı kullanacağız, üzerinde contayı takmayacağız. With a locking liner, we should always have a lanyard so that we can pull the liner down or the residual limb and make sure that we stabilize the soft tissues. Eğer pin kilit sistemli bir liner kullanarak ölçü alacaksak, o zaman da pin kısmına bir tane ip bağlayacağız ve güdüğü aşağıya doğru çekerek
yumuşak dokuların daha stabil olmasını sağlamaya çalışacağız. Regardless what you use for suspension, we want to make sure that if you're doing suction or distal attachment, it is important that we have a good distal shape. Linersız veya shuttlelock'lu bir sistem yapacağımızda güdük ucunun şekli bizim için çok daha önemli olacak. Gerçekten güzel bir güdük ucu oluşturmamız gerekir. And this is of course to make sure that we're not going to get any distal congestion or any extra movement within the cast, any extra pistoning. Bu ölçü esnasında dikkatli olduğumuzda güdük ucundaki ekstra boşluk olmamasını sağlayacağız ve daha kontrollü bir güdük elde edeceğiz, soket elde edeceğiz. I'm sure most of you do it, but it's always advisable to do when we do a suction or a vacuum socket, whether it's passive or active, that we should always do a check socket to make sure that we've got a good contact and no holes or any gaps anywhere. Hangi soket sistemini uygularsak uygulayalım, mutlaka bir check soketi yapıp güdük içerisinde, soket içerisinde herhangi bir boşluk var mı, hava boşluğu veya temasın miktarı ne olduğunu görebilmemiz için mutlaka test soketi yapmamız gerekir. Also advisable is to use an inner socket, so a flexible thermoplastic for an airtight socket, especially important for passive or active vacuum sockets. Her tür aktif ve pasif vakum soketlerde de mutlaka iç kısımda esnek plastik soket ile birlikte çalışmanızı öneriyoruz. Hem aktif hem pasif vakum için bu geçerli. Okay, so let's look at sort of hand positions when we cast. As I said, with ischio containment, there's a lot of different techniques or different names to a specific design within the ischio containment, and they all have different hand positions. Bu ischio containment soketlerin yapımında nasıl el pozisyonumuz olacak, onunla ilgili de biraz konuşalım. Bazı farklı şeyler göstereceğim size. And what you can see is that they mostly, you usually have a couple of fingers over the ischial tuberosity as well as under the ischial tuberosity. Bunların birçoğunda parmakların bir kısmı ischial tuberin biraz daha yukarısında, bir kısmı da altında kalacak şekildedir. So with a lot of these, we need to get a lot of measurements like ramus angles, and sometimes that's not so easy to capture because you have to go quite high up. A patient isn't always comfortable. There's a lot of mistakes that happen there. So what we are going to do is a slightly lighter version, which is very similar to this type of socket here. Burada hassas ölçüler almak biraz zor. Biz hastadan bu ölçüleri almaya çalıştığımızda hasta kendini biraz konforsuz hissedecektir. Bu yaptığımız şeylerden rahatsız olacaktır. Bunun için biz biraz daha hafif ischial containment soketi daha çok öneriyoruz. So with this, with this, the index finger lies on the top side of the ischial, top medial side of the ischial tuberosity, and the middle finger just underneath to create a sort of pocket. Bu tutuş şeklinde gördüğünüz gibi işaret parmağı iskiumun iç kısmında yukarıda maksimum seviyeyi belirliyor. Orta parmağım ise iskiumun alt bölgesinde olur. We will also use a couple of elastics, and what you can see here, one will go sort of from medial to lateral, and the other one will go in the medial side, but then be tied up across the shoulder. Burada da gördüğünüz gibi lastiklerden bir tanesi perine bölgesinden dışarıya doğru gelip birbiriyle çaprazlaşıyor. Bir diğeri ise ince olan gene aradan geçtikten sonra karşı omuza bağlanıyor. So as I said before, you can do this technique with one person or with two. Of course, it's always better to have two people because it's quicker, and you're more sure that you're going to get it. So Ishak is going to help me today.
Bunu bu ölçü sistemini tek başına da yapabilirsiniz ama iki kişi olması daha kolay ve sizi daha hızlı kılacaktır. Bugün bana İshak Bey yardım edecek. Okay, so we have Hakan here as well to help us out. Bugün bize Hakan da yardımcı olmak için burada. As you can see, he's a right amputee. And what we're going to start with is we will cast over a liner, but as I said before, this is completely the same thing I would do with a liner or without. Biz bugün ölçüyü alırken liner kullanacağız ama daha önce de söylediğim gibi linersız veya linerlı ölçü almanın tekniği ikisi de birbiriyle aynı. So I think probably it's better to get the camera on the screen. Not for me, but for you guys. Okay, so we're just going to use this as a help. So the first thing is we're going to measure for the liner, and in which case I will use the tape measure and measure 4 centimeters from the distal end and take a circumference. Öncelikle hangi liner size'ını kullanacağımı belirlemek için mezro ile güdüğün ölçüsünü alıyorum. Bunun için güdüğün distal ucundan 4 santimetre yukarıdan çevre ölçüsü alıyorum. So we take a tightish, not too tight like this because that's going to be far too tight, but just a nice tight measurement, which is 30. Hafifçe sıkılaştırıyorum ama çok sıkmıyorum. And luckily we have a 30 on hand. So take a seat. Ve şanslı olarak burada tam da numarası var. So I'll ask Hakan to put it on. He's much better at that than I am. Liner'ı Hakan'ın kendisinin giymesini istiyor çünkü onun giymesi daha iyi olacak. So it's important to roll it on. If he has quite a muscular stump, so he can put it on anyway and it'll be okay. But if you have a lot of soft tissue, sometimes it's better just to put the residual limb down so that all the soft tissue is down as well. Sorry. Hakan'ın yumuşak dokusu çok fazla olmadığı için oturarak giymesinde sakınca yok ama yumuşak dokusu sarkan bir hasta olsaydı ayağa kalkıp dokuların aşağı doğru sarkmasını isteyecekti. Now when liners are new, of course they come like this. So for casting, we would just cut a bit of the side so that they can roll it on, and later on, once we've got the definitive socket done, we would further cut it to make sure. Liner'ı ilk aldığımızda bu şekilde kesilmemiş olarak gelecek size. Ölçü alırken üstten bir kısmını kesip ölçüde size kolaylık sağlayacak kadar kesebilirsiniz. Daha sonra nihai soketi yaptığınızda son şeklini verirsiniz. So first thing is, of course, the cling film. What we are going to do is we are also going to cast across the pelvis so that we make sure that we're going to get a nice contact on our lateral wall. So for that I'm going to use quite a bit of cling film covering his stomach and other hip as well. Biz ölçüyü alırken hastanın göbeğine kadar göbeğini de içine alacak şekilde ölçü alıyoruz. Böylece üst kısımda iyi bir temas sağlamaya çalışıyoruz soketin lateral duvarında. Dolayısıyla hastayı yukarıya kadar bu streç filmle saracağım. So I just want to make sure that I've got a good coverage on the distal end, making sure that I've got a nice shape. I don't want to distort the shape too much. Burada streç filmi sararken düdük ucunun güzel şekillenmesini istiyorum. Onun için dikkat etmem gerekiyor. Oradaki şekli bozmamalıyım. Just want to make sure that we cover everything. Burada her şeyi içine aldığından emin olmalıyım. Okay, go down. Just go right around one time. Then I'll just use the bigger one around here. Looks like we're cooking lamb.
said before, we're going to use some elastics. We've got two and of different widths. Daha önce de söylediğim gibi bir takım lastikler kullanacağız. Bir tanesi geniş, bir tanesi ince. So the first one, which is about 5 centimeters, we will put it in the medial to lateral side, just covering from the apex of the, just on top of the greater trochanter. We'll cross it and then we will tie it on the other side. 5 santimlik geniş olanla içten medialden başlayacağım. Daha sonra dışarıda trokanterin, büyük trokanterin hemen üstünde onu çaprazlayıp karşı tarafta pelvis üzerinde de birbirine bağlayacağım. Okay, just get the casting pants on first so that we can mark the anatomy. So we are going to mark the greater trochanter, try and mark the ischial tuberosity, and we will also do the ASIS so that we have a reference point for our trim line. Şimdi burada hastaya çorabı giydiriyorum ve bunun üzerinde çorabı giydirdikten sonra bir takım yerleri işaretleyeceğim. Bunlardan bir tanesi trochanter major, birisi spina iliaca anterior superior, bir de ischium'u işaretleyeceğim. So I'm left-handed, so I apologize if it looks weird, but usually scissors don't work with me. So. Solak olduğum için makası tam kullanamıyorum, özür dilerim. As I said, we want to get a nice distal end. Daha önce de söylediğim gibi bu distal ucun güzel olması lazım. Okay, and then we can cut it. I'll let you cut that. So, now we have a nice shape. You can see that we don't have any spare casting pants, so it's not going to create any creases in our cast. Burada gördüğünüz gibi iki ayrı parçadan oluşmuyor. Tek bir gövde çorabı giydirdiğimiz için arada kırışıklıklar vesaire yok. Geçişler çok güzel olacak. So I'm just going to start marking the anatomy, but first I want to make sure that the pelvis is in line. Sorry. Şimdi işaretlemelere başlıyorum. Özellikle pelvisin aynı seviyede olup olmadığını kontrol ediyorum. So first we mark the ASIS. Öncelikle spina iliaca anterior superior'u işaretledim. The trochanter. Sometimes in the more muscly stump, of course, it's difficult to find, so we'll just ask him to abduct down. Bazen trochanteri bulmanız zor olabilir. Mediolateral hareket ettirerek onu bulmanız daha kolay. Just go round. Okay. It's good to mark the adductor tendon. If it's difficult, again, what you can do is ask him to bring out, so abduct the stump, but you put some pressure on it and then it will fire the adductor tendon. Bu adduktör tendonu da işaretlemek istiyorum fakat onu da bazen bulmak zor. Hastadan mediale doğru bir hareket yapmasını isteyip bir de karşı direnç oluşturduğunda o zaman tendon daha belirginleşecek. We can mark the distal end of the femur if it's a problem area. Eğer problemli bir bölge olduğunu düşünüyorsanız femurun distal bitiş noktasını da işaretleyebilirsiniz. But we have quite a lot of silicon down here, so in Hakan's case it's not very palpable. In some cases it is quite superficial, so it's good to mark it if you need to. Burada Hakan için bir sorun yok, dolayısıyla işaret koymuyor. Eğer sorun olsaydı orada femur bitiş noktasını da işaretleyeceğim. So just asked him to find there. So
Just asked him to find the ischion. Hastaya da sorarak ischium'un yerini belirliyor. Tam yerinde miyim diye kendisinden teyit alıyor. Okay. So we will probably remark this because we're going to use the elastics now. Yeah, good. Yeah. Okay. So the first one, what we're going to do is just put it in half. They need to have some stretch on it, but not too much. So what we'll do is we'll put it on the medial end. What I do is just fold it in half, bring it around here, Bu and then cross lastiği it. yerleştirirken önce ikiye bölüyorum eşit bir şekilde. Daha sonra medialden başlayıp trokanterin üzerinde çaprazladıktan sonra So the idea is that it should fold halfway between, maybe if you, can you face that way? burada ideal olarak yapmak istediğimiz şey lastiğin bir yarısının güdükte bir yarısında gövde kısmında olmasını sağlamak. And we just want to make sure that it's tight in the back. Burada sıkılığını ayarlamaya çalışıyorum. Okay. And then in the posterior side, if this is our ischion, what you want is for it to come on the outside of our ischion, and then the other strap will go in the medial side of our ischion to make sure that it'll expose the ischion nicely. Eliyle işaret ediyor. Eğer ischium'un buysa bu lastik şu anda ischium'un alt kısmından geçiyor olmalı. So, if I just, yeah, ischion? Okay, tamam. Can we pull tight? Yeah. So what happens is as well, when you use these elastics, sometimes the residual limb gets forced into flexion and abduction. So you just need to make sure that you are positioning it correctly. Bazen bu lastiği kullandığımızda lastiğin gücünden dolayı hastanın pozisyonu değişebilir. Güdüğün pozisyonunu yeniden kontrol etmelisiniz. So I'm just going to remark my trochanter. Okay, ischion is there. Okay. We then use the thinner elastic. Again, cut it in half. Fold it in half. Şimdi de ince olan lastiği kullanıyorum. Gene ikiye bölüyorum lastiği. And then this will go, so the middle will go in the middle of the medial side, and it will go over his shoulder, preferably on the opposite end so that it doesn't fall off. Burada da gene orta kısmını tam araya koyduktan sonra karşı omuza çapraz götürüyorum. Ve yerinden kaymamasını sağlamam gerekiyor. One second. You just want to make sure that there's tension. Okay. And also the position of the back. Again, we want this to be in the middle. Bu lastiğin de ortada olmasını istiyorum. Yeah. Hastadan gene teyit alıyor ki tam lastik yerine diye. Okay. Okay. So maybe if you can you turn this way? Okay. So what you can see here, it's actually just the ischion is right here. Yeah? Hakan? So it's very easy for us to find it now. So the elastics are almost acting like two extra pairs of hands. Bu iki lastik ischium'u iki ayrı bölümde geçtiği için ischium'u direkt bulabilmemiz mümkün oluyor. Şimdi eliyle dokunduğunda iki lastiğin birleştiği yer ischium'u veriyor zaten. Okay. Turn around again. I'll just remark the adductor as well.